Merhaba. Konumuz medeniyetimizin yeni vebası. Yani SFB. Sistemsel fonksiyon bozuklukları. Bu video ikinci bölüm. Ve size bugün iki taş devrinden kalma içgüdüsel mekanizmayı anlatacağım, açıklayacağım. Ve şaşıracaksınız. Söz. Ama isterseniz evvela kendimi tanıtayım. Ben Doktor Meriç Krause. Diş hekimiyim. Ve isterseniz konuya şöyle başlayalım. Siz de acaba ense ve veya sırt ağrılarından dolayı bazen yatarken uygun bir uyku pozisyonu bulamaz duruma geliyor musunuz? Ya da derin ve deliksiz bir uykudan sonra uyandığınızda sabahleyin yattığınızdan daha yorgun mu uyanıyorsunuz? Veya yatarken tam sessizlik ve sükunete kavuşurken kulak içine nabzınızı veya bir çınlama duyuyor musunuz? Bu sorulardan birisine evet derseniz tam doğru noktaya geldiniz. Çünkü burada nedenleri öğrenebilirsiniz. Nedenlerin başta geleni SFB. Yani sistemsel fonksiyon bozuklukları. Evet, günümüzde insanoğlu sağlık konusunda oldukça hassas bir duruma geldi. Ama hiç düşündünüz mü sağlık ne demektir? Ben de bu soruyla ilk kez karşılaştığımda sizin belki şimdi olduğunuz gibi şaşırdım. Ve kolay bir soru olmasına rağmen cevabı o kadar da kolay değil. WHO'nun verdiği, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği tanım şöyle. Sağlık, hastalığın var olmadığı bir durumdur. Ama bazen hastalıklar kendini belli etmeden ortaya çıkabiliyor. Veya akut fazdan kronik faza geçtiğinde, yani had safhadan kronik faza geçtiğinde belirtiler bazen baskılanmış olabiliyor. Dolayısıyla tam olarak ne olduğunu bilmeden hasta olabiliyoruz. O yüzden bence WHO'nun verdiği tanım biraz eksik ve şöyle eklenebilir. Sağlık denge ile ilgili. Yani vücuttaki organ ve organ sistemlerinin mesela elektriksel enerji akımının dengede olması ki bu geleneksel Çin tıbbında önemli bir konu. Yani vücut ve vücudun organ sistemlerinin dengede bulunması ve fonksiyonları tam olarak yerine getirmesi. Bence daha uygun. Denge derken şöyle bir çiğneme sistemindeki dengeye bir göz atalım. Çiğneme sisteminde denge 5 unsurdan oluşur. Birinci unsur nöronal yönetim. Yani santral sinir sisteminden gelen yönetim. İkincisi çiğneme kasları. Üçüncüsü çene eklemleri. Dördüncüsü dişler ve oklüzyon. Ve beşincisi de dişlerin taşıma sistemi, yani yumuşak dokular vesaire. Bunlar tam dengede olduğu zaman şöyle bir sütun oluşur. Düz bir sütun oluşur. Tek tek parçaları biz zar olarak düşünürsek oldukça stabil bir durum. Ancak hayatın getirdiği etkenlerle, değişikliklerle zarların bazıları sağa, bazıları sola, bazıları aşağı, bazıları yukarı, içe dışa doğru kayabilir. Ancak vücuttaki mevcut olan dengeleme sistemi, yani kompansasyon ve adaptasyon mekanizmaları sayesinde böyle kaymalar olsa bile belli bir dereceye kadar bunlar dengede kalabilir. Ancak bir taş tam olarak dengesini kaybederse, tam olarak bu sütundan sökülürse o zaman bütün taşlar devrilir. Klak, 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 klak. Yani bir zincirleme reaksiyonu oluşur. Ve bu zincirleme reaksiyonu da ortaya çıkan hastalıklar, belirtiler birdenbire artar. Evet, dişlerin önemi oldukça büyük.
Sistemsel fonksiyon bozukluklarında etkenlerden %54'ü dişlere bağlı. Yani yarısından fazla dişlerle alakalı. O yüzden bu videoda dişlere çok büyük önem vereceğiz. %30'da stres. Yani stres ve dişler tüm faktörlerin, ki 42 tane tanımlanmış faktör var. 42 faktörün 2 tanesi %84 etkeni teşkil ediyor. Evet, dişlerin çiğneme sisteminde 6 tane majör fonksiyonu var. 6 tane görevi var. Bundan birincisi çiğneme. Çiğneme derken normalde yediğimiz, ağzımıza koyduğumuz besin maddeleri 20 ile 40 kez dişlerin arasında küçültülmesi gerekiyor ki yeterince derecede ufaltılmış olsun ve yeterince derecede tükürükle doymuş olsun. Çünkü ağzımız sindirim sisteminin giriş noktasıdır. Ve besinler ne kadar iyi öğütülürse sindirim sistemindeki görevler o kadar kolaylaşır. Ama günümüzde vakit darlığından dolayı 20-40 kez arası çiğnemek pek fazla mümkün olmuyor. Ben dahil. Ve dolayısıyla 20-40 kez çiğnemede oluşan kaslardaki yorgunluk, ki bu yorgunluk beyne işte yeterince yorulun, yani mide doldu, doygunluk hissi ortaya çıkmıyor. Bundan dolayı çok daha fazla yiyoruz. İkincisi, yediğimiz besinler daha fazla enerji ihtiva ediyor. Mesela çikolata barları. Bundan dolayı da vücuda giren enerji miktarı çok fazla oluyor. Ve bu da tabii ki yan etki yapıyor. Örneğin obezite, yani şişmanlık, yağ birikmesi vücutta. Ayrıyeten günümüzdeki besinlerin kalitesi de değişti. Örneğin eskiden ekmekler undan yapılıyordu. Bugün de yapılıyor ancak bugünkü unlar çok ince. Eskiden öğütülen buğdaylar değirmen taşları arasında işte rastgele öğütülüyordu. Bazen buğdaylar öğütülmüyor. Bazen büyük parçalar geri kalıyor ve bunlar, ekmekler fırında pişirilirken içinde kalıyor. Ve yediğimizde tabii daha fazla çalışmak zorunda kalıyorduk. Yani 20-40 kez çiğnemek o zamanlar mümkündü. Günümüzde ise besin maddelerini bazen ağzımıza atıyoruz. Hiç herhangi bir çiğneme yapmadan ağzımıza dağılabiliyor. Ve sadece yutmak kalıyor. Onun dışında ikinci bir önemli fonksiyon yutkunma. Yutkunmanın meydana gelebilmesi için üst çene ve alt çenedeki dişler birbirine temas etmek zorunda. Ki ağız tabanındaki kaslar yeterince gerilime sahip olsun ve dilin etkisiyle yutkunma mekanizması ortaya çıksın. Yutkunmada çünkü dil üst ön dişlerin arkaya bakan yüzeylerinden destek alır ve yutkunma mekanizmasını meydana getirir. İsterseniz şöyle bir deneme yapın. Ağzınız açıkken yutkunmaya çalışın. Ve göreceksiniz ki çok zor veya hatta imkansız. Üçüncü majör fonksiyonlardan birisi konuşma. Konuşma derken akciğerlerimizden dışarı gelen havanın ağız içinde dil ve yumuşak dokular sayesinde kelime veya harfleri dönüştürülmesi. Ki burada da yine dilin dişlere ihtiyacı var ki dişler yine bir destek görevi görür. Yine yutkunmada olduğu gibi üst ön dişlerin ağız içine bakan yüzeylerinden dil destek alır ve çeşitli hareketlerle ağızdaki hacmi değiştirdiği şekilde harfler ortaya çıkar. Belki siz de rastlamışsınızdır. Normalde protez kullanan insanlarda protezleri, yani dişleri ağzında olmadığı zaman konuşmaya çalıştıklarında bazen anlaşılmazlar. Dişlerinin önemi oradan geliyor.
Evet, dördüncü önemli görev duruş. Duruş derken alt çenemiz kapanışı kafa duruşunu direkt olarak etkiliyor. Şöyle ki alt çene eğer kapandığında yere paralel kapanıyorsa ve orta hat tam ortadaysa problem yok. Çünkü o zaman kafanın ağırlık noktası tam olarak ortada kalabiliyor. Ancak dişler eksikse, dişler dönmüşse, eğilmişse veya aşınmışsa veya ağızda protezler varsa, yeterince dikey boyutu sağlamayan protezler, o zaman kapanışta alt çene kayabiliyor. Dolayısıyla kafanın kütlesel orta noktası kaydığı için ya bu eksende ya da yandan bakınca bu eksende kafanın duruşu değişiyor. Buna bağlı olarak da servikal omurgada yeni bir denge oluşmak zorunda. Çünkü şimdi önemli bir konu geliyor. Gözlerimiz. Gözlerimiz ne yaparsak yapalım ayakta durmak için bize bir su terazisi görevi görür. Çünkü gözlerimiz daima yere paralel olarak bakar. Ki bu da dik durmamızı sağlıyor. Bu vazgeçilmez bir mekanizma. Ne olursa olsun bu durum her zaman için geçerlidir. Bundan dolayı eğer alt çenede kayma olursa ve gözlerimiz yere paralel bakmak zorundaysa bir başka oluşum bu orantıları kompanze etmek zorunda. Yani servikal omurga, boynumuz. Ki oradaki kavis değişiyor. Buna bağlı olarak toraks bölgesinde yani göğüs kafesindeki omurga bu yeni eğime adapte olmak zorunda. Ve lumbal bölgedeki yani bel bölgesindeki omurgada uç nokta olarak da bu dengelerin sağlanmasında en önemli görevi yapmak zorunda. Dolayısıyla bazen belde seviye farkı oluşuyor. Yani bir kısa bacak, bir uzun bacak fenomeni ortaya çıkıyor. Ki bu da vücudumuzun ağırlığı sağ ve sol bacağı artık eşit olarak dağılmamasına yol açar. Bu nedenle bel ekleminde, diz ekleminde veya ayak ekleminde daha fazla yük taşıyan tarafta aşınma meydana gelir. Bazı durumlarda kafa eğimi bu yönde değişir. Burada da yine aynı zincirleme reaksiyonu oluşuyor. Servikal omurgada eğim değişikliği, kavis değişikliği, toraks bölgesinde buna nazaran yeni bir denge ve lumbal bölgede zaten mevcut olan kavis daha da belirgin hale gelir. Bu da bazı durumlarda özellikle 4. ve 5. bel omuru arasındaki diski yani kıkırdak parçasını sıkıştırır. Bazı hallerde hatta yaralar, parçalar veya dışarı fırlamasını sağlar. Ki bel tutulması veya bel fıtığı veya diskus prolaps dediğimiz kıkırdak parçalarının dışarı kayması olayı ortaya çıkar. Evet, gelelim şimdi söz verdiğim iki taş devrinden kalma mekanizmaya. Birincisi estetik. Evet, doğru duydunuz, estetik. Estetik derken taş devrinde bu tabii konu değildi. Estetik yerine daha fazla gülümseme, erkeklerin ne kadar sağlıklı olduğunu ve kendini ne kadar iyi savunabileceğinin göstergesiydi. Günümüzde köpeklerde de belki görüyorsunuzdur. Köpekler strese girdiğinde hırlar. Ki karşıdaki varlığa bana yaklaşma ben sinirliyim demek için. Ve dişlerini gösterirler çünkü dişleri bir nevi alet, koruyucu alet, savunma aleti.
Onu göstererek karşındakini korkutmak için bu tavra girerler. Taş devrinde de öyleydi. Ancak günümüzde diş gösterme daha fazla karşıdaki insana sempatimizi göstermek amacıyla yapılıyor. Ama bunun altında yatan, bak ben sağlıklıyım, dincim, vital bir yapıya sahibim, onu göstermek için. Çünkü artık günümüzde özellikle batılı ülkelerde erkekler 72 yaşına kadar yaşıyorlar. Kadınlar ortalama 79 yaşına kadar yaşıyorlar. Herkes ihtiyarlamak istiyor fakat ihtiyar gözükmek istemiyor. Estetik de buradan çıkıyor. Evet. İkinci taş devrinden kalma içgüdüsel mekanizma da stres. Ki taş devrinde insanlar dışarıda yaşadığı için tehlike anında strese girdiklerinde vücut adrenalin salgılıyordu. Bu da büyük miktarlarda enerjinin mevcut olmasını sağlıyordu. Bunun görevi de ya savunma yapabilmesi, yani yırtıcı hayvan geldiği zaman onunla savaşabilmesi veya kaçabilmesi için. Bu mekanizma, yani biz insanlar taş devrinden beri artık pek fazla evrime uğramadık. O yüzden hala mevcut. Ve bu günümüzde strese girdiğimizde, mesela iş yerinde bir durumda birisine kızdık, strese girdik. O zaman aynı mekanizma devreye giriyor. Adrenalin salgılanıyor ve büyük miktarda enerji oluşuyor. Fakat biz modern insan olduğumuz için gidip karşıdaki insanın kafasını koparmıyoruz. Kendimizi tutuyoruz. Ve öyle veya böyle bu durumu kompanse etmeye çalışıyoruz. Fakat yapılan adrenalin salgılaması vücutta çok yavaş bir şekilde sanki çok fazla alkol tüketmiş gibi bir mekanizmayla metabolik olarak yok ediliyor. Ama mevcut olan enerji mevcut kalıyor ve birikiyor ve birikiyor ve birikiyor. Dolayısıyla bu enerjinin yok edilmesi lazım. Ve burada da çiğneme sistemimiz geceleyin uyurken devreye giriyor. Çünkü çiğneme sistemimizde bu mevcut olan fazla enerjiyi yakabiliyoruz. Çiğneme kaslarımız sayesinde. Dişlerimiz de burada bir nevi alet gibi görüyor. Ve dişleri gıcıratarak veya dişleri öğüterek veya sıkarak bu enerjiyi yakabiliyoruz. Ki bu da buradaki çöp kutusunun boşalmasını sağlıyor. Yani ertesi sabah uyandığımızda evet problemler yok olmuş oluyor ve yeni bir gün başlıyor ve sıfırdan başlayabiliyoruz. Bunun ayrıntısını ilk videoda anlatmıştım. İsterseniz tekrar seyredebilirsiniz. Ve bir sonraki videoda konumuz dişlerde devam edecek. Ve diş eti çekilmesi neden oluyor? Ve ani diş ağrıları, yani kanal tedavisi gerektiren diş ağrıları neden oluşuyor? O konuyu işleyeceğiz. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın ve likelamayı unutmayın. Şimdilik teşekkürler. Görüşmek üzere.